Kontrol ediyorum. Tencerelerim ısınmış mı? Isınmışlar. Çifte bir tencere. Güzel bir tatlı olacak sevgili seyirciler. Halka tatlısı hazırlayacağım sizler için. Değerli seyircilerim, halka tatlımızda bir şerbet bölümü var. Bir de hamur bölümü. Sonra da yağda kızartılıyor. Çıtır çıtır olan güzel ev yapımı halka tatlısı için önce şerbetinden başlayacağım. Şerbetinde sevgili seyircilerim 3 su bardağı toz şeker, ince bir dilim limon, bakın incecik bir dilim limon. Burada 2,5 su bardağı su. Üçlüsü ile şerbet hazırlanacak. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Önce şerbeti dökelim. Ondan sonra da sevgili seyircilerim hamurunu pişirmeye geçeceğiz. 3 su bardağı şekeri tencereye aldım. Hemen buranın üzerine sevgili seyircilerim 2,5 su bardağı sıcak suyu döktüm. Hemen çabucak kaynasın istiyorum çünkü zaman kaybına uğramayayım diye. Zaman çok kıymetli. Kısa zamanda netice alabilmek için böyle yaptım. Evet, şimdi sevgili seyircilerim burada şeker, limon, su bir güzel sevgiyle kaynayacaklar şimdi. Canım benim. Ocağın altını önceden yakmak herhalde iyi olmadı sevgili seyirciler. Biraz kenarlarına yapıştılar ama sonra kaynayınca eriyecek orası. Problem yok. Evet, şimdi gelelim hamuruna. Hamurunda neler var? 2,5 su bardağı un sevgili seyircilerim burada. 50-60 gram arası tereyağı veya margarin olur. 4 tane yumurta, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 çorba kaşığı irmik, 1 çorba kaşığı nişasta, 1 fiske de tuza ihtiyacımız var. Şimdi ben hemen şuradaki hamuru pişirmek için sevgili seyircilerim ölçüme 2 bardak sıcak su dolduruyorum. Zaman kazanayım diye. 2 su bardağı su, 2,5 su bardağı un. Ölçülerimiz un, suya göre biraz daha fazla. 400 oldu mu bakayım? Canım benim. Tam 400'de misin? Oradan görebiliyor muyuz? 400'de miyiz? Bu taraf başka bir dünyaymış ya. Şuraya göre çalışıyoruz sevgili seyirciler. Orası başka bir ölçü galiba. Ha yok, 400 buradaymış. Biraz daha oraya hemen su vereyim. Özür dilerim, görmemişim orayı. Tam çünkü ölçü önemli. Evet. O taraftan da 400. Bakın şuradan da çevirdiğimizde şuradan görünüyor. 400 mililitre. Tamam. Evet, şimdi hamurumuzu pişirmeye başlıyoruz. Şerbet kaynamaya başlayacak. Kaynamaya başladıktan sonra bir 10 dakika kaynatacağım. Ama kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika çok önemlidir. Evet efendim. Şimdi sevgili seyircilerim, Bismillahirrahmanirrahim. Oktay Usta halka tatlısı hazırlıyor. Sıcak su koydum ki zaman kazanalım. Allah, burada da galiba aynı şey olacak. Canım benim. Hemen buraya sevgili seyircilerim tereyağını bırakıyorum. Tereyağı, 1 tatlı kaşığı tuzu, özür dilerim, toz şekeri. 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 fiske tuz. Böyle mini minnacık. Az bir şey. Tamam. Evet, şimdi önce tereyağı, su kaynıyor. Yağ eridikten hemen sonra tek hızlıca unu döküyor ve hamuru pişiriyoruz. Sevgili seyircilerim, güzel böyle tahta kaşık ile bastırarak hamurumuzu pişiriyoruz. 2-3 dakika kadar. Hiç bekletmeden buradan sonra ayrı bir kaba almamız lazım. Yoksa burada pişmeye devam eder. Mutlaka ayrı bir kaba alıyoruz. Burada karıştırarak soğutuyoruz. Hamurumuzu göstereyim isterseniz. Kıvamı böyle. Görüyor musunuz? Kıvamlı, koyu. Birazdan parmak ısısı dayanabilecek hale gelince yumurtası, irmiği ve nişastası gelecek. Şerbetimiz 10 dakika kaynadı. Kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika kaynadı. Kıvamlandı. Biraz ballı bir şerbet olması gerekiyor.
Bunun özelliği koyu kıvamlı sevgili seyircilerim. Şimdi kıvamlı olan şerbet soğumaya bırakıyoruz. Burası soğuyacak. Tam anlamıyla soğumuş olacak. Gelelim şimdi hamurumuza. Hamurumuzu 2-3 dakika kadar sürekli karıştırarak böyle kaşığın şurasıyla şöyle bu yöntemle karıştırarak pişirdim. Pişirdikten sonra aynı tenceresinde asla tutmuyoruz. Hemen ayırmamız gerekiyor. Çünkü orada pişmeye devam eder. Tabanlı tencere olduğu için. İlk sıcaklığı çıkınca yumurtasıyla buluşma anı olacak. Sevgili seyircilerim, böyle kaşığın şurasıyla bastıra bastıra eze eze birer birer yumurtalar kırılıyor. Her bir yumurta tamamen içinde kaybolduktan sonra sıradaki yumurta karıştırılıyor. Bakın şu anda 3. yumurtadayız. Kıvam bu şekliyle. Evin erkeğinden yardım alabilirsiniz. Bayan seyircilerimiz hazırlarsa. Çünkü bayağı bir güç gerektiriyor. Ya da mutfak şefi robot var ya, ondan yararlanabilirsiniz sevgili seyircilerim. Ama bir robotta da olsa, elde de olsa mutlaka yumurtaları birer birer hamur yedikten sonra sonraki yumurta. Toplamda 4 yumurta kırıyoruz. 4 adet yumurta ile hazırlanmış oluyor ölçümüz. Şimdi bu 4. yumurta da tamamen hamurun içinde kaybolduktan sonra kıvamı son derece güzel oldu. Nişasta ve irmiğini vereceğiz. Şerbeti soğuyor. Ondan sonra tamamen şerbet soğuduktan sonra soğuk yağa sıkma bölümüne geçeceğiz. Sevgili seyircilerim, şimdi tavamızın içine soğuk yağımızı döktük. Bismillahirrahmanirrahim deyip sıkmaya başlıyoruz. Halka şeklinde. Bakın geliyor. Canım benim, sevgiyle gelir misin? Önce şöyle bir görelim. İnsin. Sonra yuvarlak halkasını yapacağım. Ne kadar büyüklükte isterseniz o büyüklüklerde dökebilirsiniz. Tam yuvarlak isterseniz tam yuvarlak da olur. Üstüne getirip bastırıyorum. Şurada makastan yardım alayım. Üstüne gelince. Canım benim. Durur musun orada? Tamam. Evet. Şimdi şuraya şöyle bir hafiften ucunu yağlayayım ki kolay çıksın. Evet sevgili seyircilerim, şimdi halka tatlımızı dökmeye başladık. Kıvamı bayağı sert. Soğuk yağı sıkıyoruz. Şu önce uzatın. Sonra kavisini verelim. Birbirinden destek alabiliriz şu noktada. Tam getirip üstüne basacağım da yakalayamıyorum. Kaçıyor. O yüzden makasla kesmeye devam edeyim. Sevgili seyircilerim, halka tatlımız kızarıyor. Şerbetimiz soğuduktan sonraki kıvamını paylaşayım sizlerle. Hangi kıvamda olmalı? İşte böyle. Ballı olması gerekiyor. Evet, şu anda burası hazır. Tatlımız kızardı. Şimdi buradan sonra şöyle yağını süzdürüyor, şerbeti alıyor. Bu renk gayet güzeldir. İsterseniz daha koyu da kızartabilirsiniz. Evet, şimdi şerbet soğuk, güzelce iyice soğudu. Sevgili seyircilerim, dikkat edelim. Sıcak yağ şu anda. Allah korusun. Yakmayalım kendimizi. Tamam, şimdi şerbeti alındıktan sonra yağı hemen kenara alıyorum. Biraz soğuması için. Sonrakileri çünkü sıkmaya devam edeceğiz. Ondan dolayı sevgili seyircilerim, özelliği böyle hemen kızarttık. Şerbetle karıştıralım. Parlar. Şerbetle buluştuktan sonra rengi parlar. Çok uzun süre burada şerbetle bekletmeyeceğim. 1-2 dakika hemen çeviriyorum. Oradan sonra hemen tatlımızı sevgili seyircilerim servis tabağına alıyoruz. Bakın hatta şöyle bir bununla gösteremem çünkü orası bana
Birazdan kızartmada kullanacağım. Önce şerbete sokup da sonra yağın içine daldırmayın. Allah korusun kendinizi yakarsınız. Ondan dolayı söylüyorum. Rengi bu şekilde, parlaklığı görüyor musunuz? Cam gibi parlıyor sevgili seyircilerim. Evet, güzel, şöyle hemen şerbetini çeker çekmez buradan servis tabağım. Neredesin canım, gelir misin? Özür dilerim ses çıkardığım için sevgili seyircilerim. Evet, şimdi servis tabağını alıyorum. Bakın rengin güzelliğine bakın. Subhanallah. Rabbim ne güzel nimetler veriyorsun bize. Hepsini bu şekilde sevgili seyircilerim şerbetleyip servis tabağına alıyorum. Bakalım toplamda bizim yapmış olduğumuz hamurdan kaç tane halka tatlısı çıkacak, onu da göreceğiz. Yağ biraz soğuduktan sonra yine kızartmaya devam ediyorum. Evet efendim, şu anda sevgili seyircilerim halka tatlımızdan adet sayısını söylüyorum. Toplam 31 adet çıktı. 31 tane halka tatlısı çıktı. Evet, şerbetimiz tam denk geldi. Ben az gelecek diye biraz endişelenmiştim ama hiç endişelenmeye gerek yok. Tam denk geliyor sevgili seyircilerim. 31 taneye vermiş olduğum şerbet ölçüsü. Eğer çok kıtır kıtır seviyorsanız, bakın 2 metotta kızarttım burada. Bir çok koyu olanlar var. Bakın şöyle sevgili seyircilerim. Bir de böyle rengi açık olanlar var. Hangisini seviyorsanız koyu renkli veya açık renkli, ikisi de mümkündür. Nasıl seviyorsanız o şekilde kızartabilirsiniz. Şerbetin içinde çok uzun kalmasın. Aşırı derece içine şerbet dolar ve yumuşatır. Ondan dolayı söylüyorum. Bir özelliği de, eğer çıtır çıtır olmasını istiyorsanız o gün yerseniz çıtır çıtır olur. Ama bir gün sonra yerseniz biraz yumuşamış olur sevgili seyircilerim. Bakın şimdi şerbetlerken de metot şöyle. Burada son olarak şerbetliyorsunuz. Bir üstüne getirdiğiniz alttakilere doğru şerbet akıyor sevgili seyircilerim. Hem de bu sayede güzel diğerlerini de şerbetlemiş oluyor. Bakın yukarıdan aşağı akıyor. Akarken de şerbetlemeye devam ediyor böyle. Güzel oldu inşallah sevgili seyircilerim. Bir tarifimizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz kıymetli seyircilerim. Rabbim evlerinize bolluk, bereket, huzur versin. Sizleri çok seviyorum. Halka tatlımızın güzelliğine bakın. Şerbeti akıyor. Çıtır çıtır. Evde hazırlanan her şey çok güzeldir. Hem ekonomiktir, hem sağlıklı ve lezzetlidir. İnşallah sizlere faydalı olmuşumdur kıymetli seyircilerim. Yeni tarifler, yeni lezzetler hazırlamaya devam edeceğim. Yeter ki siz isteyin. Sizden gelen yorumlarda halka tatlısı istiyoruz dediniz. Sizin istediğiniz tatlıyı hazırlamış bulunuyorum. Kanalıma abone olup bana yardımcı olan dostlarıma teşekkür ediyorum. Efendim beğeni butonuna basmayı unutmayın lütfen. Geniş kitlelere ulaşabilmek için. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın. Allah'a ısmarladık.